Merhaba arkadaşlar. Bugün gene bir çizimimizle birlikteyiz. Çizimimiz bu şekilde olacak. Bir saniye. Evet, çizimimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu montaj yapılmış hali. Diğeri de montajsız parça resimlerinin oluştuğu resim. Biz burada ana parçadan başlayacağız ilk önce. Onu söyleyeyim. Ana parçamız, birinci parçamız nedir? Montaj kısmında oluşan ilk ana parça. Sonra işte mil gibi gideceğiz. Sıralamanın çok önemi yok. Sonuçta hepsi çizilecek. Yeni parça diyorum. Ön düzlem diyorum arkadaşlar. Çizim diyorum. Şimdi arkadaşlar ben burayı şöyle yapacağım. Ben bunu orijinini şu daire merkezi olarak yapacağım ve o şekilde devam edeceğim. O yüzden ilk başta ne yapıyorum? Tekrardan daire alayım. Orijinimi daire olarak oluşturdum. Dairemin iç çapı 30 idi. Dış çapı 40'tı. Dairemde bir tane de kama kanalım bulunuyordu. Kama kanalımın genişliği 5,6 idi. Ve gene daire merkezinden alacağım bunu. Sonra değiştireceğim çünkü. Okey diyorum. Liderler maksimum uzaklık diyorum. Buradan burası kaçmış arkadaşlar? Burada göstermiş 34,64 imiş. Tekrardan değer diyorum. 34,64 diyorum. Pardon, yanlış bakmışım. 32,64 olacak. Yanlış yazmışım. Kusura bakmayın. Evet, bunu da işaretledim. Yani şu kısmın oluşturulmasını sağladım. Şimdi bu kısmın oluşturulmasını sağlayacağım. Tekrardan geliyorum. Alt tarafa bakın, tam ortadan şöyle bir tane daire oluşturuyorum. Ve buradan şu dairenin merkezi kaçmış arkadaşlar? 66,5 imiş. Bunun genişliği 60 imiş. Bunun kalınlığı ise 14 imiş. Şimdi burada gördüğünüz gibi parça çizimim, daha doğrusu sağa doğru kaydı. Bunun hiçbir önemi yok. Merkez çizgisini alıyorum. Burada otomatik düzenlemeden merkez noktası yakalama diyorum. Bunun merkez noktasından bunun merkez noktasını yakalıyorum. Sonra ESC diyorum. Bu çizgiye tıklayıp 90 derece ol dediğimde ise gördüğünüz gibi bunun merkezine geldi. Bu şekilde de merkez demiş oldum. Bunu da bilmenizi isterim. Şimdi çizgi diyorum. Buradan buna teğet olacak. Teğeti şu şekilde yakalayabilirim. Bakın şu şekilde yakalayabilirim. Şöyle derim ve teğet olarak olur. Sonra budarım. Veya tekrar çizgi derim. Bu noktayı yakalarım. Otomatik yakalama sisteminden, yani otomatik nokta yakalama veya da çizgi yakalama sisteminden teğet derim ve bunu seçerim. Bu da otomatik yakalar arkadaşlar. Şimdi dış görünüşümüz yaklaşık olarak bitti sayılır. Federimiz var. Federimizde ki radyüsler var, işleme açıları var. Bunları da göstereceğim. Arkadaşlar onu da göstereceğim. Şimdi ilk başta bizim kalınlığımız, daha doğrusu şu dikdörtgenimizin yüksekliği kaçmış, bir ona bakayım. Onu yükseltelim. Birincisi şunu yükseltelim diyelim. Fark etmiyor yani, çok önemli değil. Sırasıyla yükselteceğiz çünkü. 56 mm diyorum. Kapatıyorum.
Şöyle boşluğa tıklıyorum. Buradan tekrardan yan taraftaki okumdan açıyorum. Çizimimi göster diyorum. Çünkü buradan devam edeceğim yükseltmeye. İkinci ekstrüzyonu seçiyorum. Bakın. Seçtim daireyi. Daireyi seçtikten sonra dedi ki bana bunu mu yükseltmek istiyorsun? Yok. Ben bunu yükseltmek istemiyorum. Ben şu kısmı yükseltmek istiyorum dedim. Bu kısımda 35 milimetreymiş arkadaşlar. Ve bu şekilde bu kısmı da yüklemiş oldum. Tekrardan giriyorum. Buradan şöyle bir şey diyebilirim. Bakın birinciye geldim, çizim dedim. Çizimi komple seçtiğim zaman tüm gövdeler de diyebilirim ama burada tekrardan bakın seçim kontrolü yapmam gerekir. Bunu yaparsam tekrar çıkmak zorunda kalmam. Ben buradan girmedim de buradan girdim az önce. Bilginiz olsun. Bu sisteme yükseltmek istiyorum. Bu sistemdeki kalınlığımız ise burada yazmıyor arkadaşlar. Çünkü burayla burası eşit yapılmış. O yüzden yazmıyor sanıyorum. O yüzden burası da 14 diyelim arkadaşlar. Bakın 14 dedik. Artık çizimimizi gizleyebiliriz. Şeklimiz yaklaşık olarak oluştu. Şimdi orta kısma feder atacağız. Yani çizim atacağız. Onu da iki farklı şekilde, hatta birkaç farklı şekilde yapabiliriz. Ama biz şimdi bir farklı şekilde yapacağız. Birkaç farklı çeşit olduğu için siz farklı şekilde yapıyor olabilirsiniz veya da yapacak olabilirsiniz. Bunun da bilgisini vermiş olayım arkadaşlar. Şimdi ilk başta bizim burada arkadaşlar az önce de söylediğim gibi birkaç tane çeşidi var. Katı oluşturarak yapabiliriz. Feder komutuyla yapabiliriz. Farklı komutlarla yapabiliriz veya da işlemlerle yapabiliriz. Biz bunu feder komutuyla yapacağız. O yüzden şuraya ilk önce bir tane çizim çiziyoruz. Çizgi şeklinde olacak. Bakın şu yüzeyden şu şekilde şu yüzeyden şu yüzeye tıkladım. Ölçülerimiz nedir bizim? Buradan burası 14 milimetreymiş. Bakın 14 milimetreymiş. Ama bir sıkıntı var. Burada ölçüleri farkındaysanız dairelerin merkezlerinden vermişler. Yani 12.4 ölçüsü aslında radyüsün bitim noktası. Yani 11 milimetre olacak burası çizgiyle yaptığımız için. Burada da tam orta noktasını vermişler. Bakın burada bitim olarak. Yani bu da gene ölçüm olarak bazı sıkıntıları getiriyor bize. Şunu yapalım ilk önce. Ne diyeceğiz? Bakın burada bitimini verdiği için 12.4 eksi 1.4 diyeceğiz. Eşittir dedik. Burasını tamamladık. Buraya geldik. Burada da 22 eksi 1.4 dedik. Burayı da tamamladık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu çizgiyi seçmemizin amacı, çizmemizin amacı ne? Feder'in aslında bize nasıl bir şey oluşturacağını göstermek için yaptık bunu. Ekle diyoruz. Unsurlar diyoruz. Bakın feder komutu açık şu an. Feder komutunu diyoruz. Diyor ki siz burayı diyor iki taraflı mı diyor. Yani şu birincisi tek taraflı. Tek tarafta 10 milimetre. İkincisi ortalı. Üçüncüsü de gene tek tarafta 10 milimetre şeklinde. Bakın iki çizgi, tek çizgi, iki çizgi. Yani buradaki 10 milimetre gördüğünüz gibi bu şekilde. Yönünü de seçtik. Bu şekilde olacak. Tamam. Derecemiz olmayacak. Seçili kontür olarak şuraları da seçebilirim ama otomatik seçtiği için sıkıntı yapmadım. Gördünüz mü arkadaşlar? Feder komutumuz ile zahmetsizce buranın çizimini sağladık. Şimdi buradaki 1.4 milimetre aslında
şu yüzeylerde de var, görüyorsunuz. Bakın burada da var. Şu üstte de var. Yani bunun şu etraflarında var. Peki bunu da oluşturalım. Radius diyorum. Ölçü olarak 1.4 diyeceğim. Şimdi şu kısımda var. Ve bu kısımda var. Başka nerelerde var peki bu radius? Aslında şu kısımda da var arkadaşlar. Bakın şu dip kısmında da var. Yani ben şu kısmında da ve bu kısımda da bunu da şuradan anlıyoruz. Bakın şuradan görüyoruz. Peki bu radiusler niye var arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Bu parçayı işlerken parça uçlarımızın radiüslerinden kaynaklanıyor aslında bu radiüsler. Bunu bütünden işleyeceksek eğer. Ama bütünden işlemeyeceksek, dökümden yapacaksak bu kez de bu dökümün köşelerinin keskin olmaması istenir. O yüzden bu şekilde arkadaşlar. Bunu da okeyliyorum ve artık bu parçam oluştu ve bunun da kaydını yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, masa üstümde yeni bir klasör oluşturuyorum. İlk önce yeni diyorum. Klasör ve buna da birinci montaj projesi diyelim. Montaj projesi girelim ve gövde 1 diyelim ve kaydedelim. Evet arkadaşlar, bunun kaydını yaptık. Bu parçanın çizimini yaptıktan sonra ikinci parçamız olan kademeli milimize geçiyoruz arkadaşlar. Yeni sayfa, yeni parça diyorum ve şu şekilde ön düzlem seçiyorum ve dairemi oluşturuyorum. Şimdi burada kademeli olarak yükseltme yapabilirim. Yani buraya ilk başta hepsini çizerim ve tek tek buradan işime yarayan çizime yükseltebilirim. Öyle yapacağım burada da. Veya da tek tek yüzey de seçebilirim. Hepsi bizim için uygun arkadaşlar. Şimdi şuradaki ölçümüz metrik 12. Biliyorsunuz ki metrik 12'nin dış çapı 12'dir. Yaklaşık olarak ufak bir tolerans payı var ama onu dikkate almayacağım şu an. İkinci ölçümüz 20 çap olarak. Üçüncü ölçümüz 30 ve son ölçümüz de 40 arkadaşlar. Şimdi burada bu çizimden yükselteceğiz. Ekstrüzyon ile kat oluşturma diyorum. Şimdi birinci ölçüm kaçtı? 5.6'ymış. Buradan çizimimi açıyorum görsel olarak. Çünkü lazım olacak bana. Şimdi ikincisi 5.6 5,6 artı 35'miş. Bunu da kaydediyorum. Üçüncü çizimim 5,6 artı 35 artı 30'muş arkadaşlar. Bunu da katılaştırdım. Ve son katılaştırma yapacağım şeyde. Bakın burada topladığımı en son sayıyı burada tutuyor. Şöyle de yapabilirim. Artı 20 de diyebilirim arkadaşlar. O zaman da benim istediğim sayı olmuş oluyor. Sonra çizimi kapatıyorum. Şimdi burada bir tane pah var başlangıçta. İlk önce onu seçeceğim ve oluşturacağım. Yani bu da kaçmış? 1 çarpı 1'miş. Buradan da 1 çarpı 45'ten bunu sağlamış olduk arkadaşlar. İkinci pahımız ve üçüncü pahımız, yani şuradaki pahla şuradaki pah aynı. Onu da gene buradan ne yapıyoruz? Oluşturuyoruz. Burada da bir pah var arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu da diş adımıyla alakalı bir durum aslında. Genelde ona yaklaşık bir ölçü olması tavsiye
edilir. Onu da diş adımımız 1.75 olacağı için 1 milimetre yapsak herhalde yanlış yapmış sayılmayız. Evet arkadaşlar, buraya kadar geldik. Ön düzlem, üst düzlem ve yan düzlem. Sağ düzlem. Sağ düzleme geliyorum. Çizim diyorum. Buradaki çizimin amacı aslında şuradaki kısmi kesit verilen parça. Bu aslında yarım ay kama diye geçer arkadaşlar. Veya da ay kama da diyebilirsiniz. Evet, şuraya bir tane çizim çizdim. Bir tane de çizgi çizdim arkadaşlar. Şimdi bu kamamızın aslında şurada da resmi var. Görüyorsunuz değil mi? Burada resmi var. Buna bakıyorum ve diyorum ki benim ilk önce şöyle yapayım. Şunu budayım. Daha iyi yapalım, çizim yapalım, ölçüm yapalım. Benim radyüsüm 9,8 imiş. Buradan bunun ölçüsü, bakın ne yaptım? Merkezden aldı arkadaşlar. Okeyliyorum. Liderler diyorum. Bakın burada liderler. Ben merkezden almasını istemiyorum çünkü maksimum dediğim zaman dış çapa, minimum dediğim zaman ölçünün minimum noktasına gelir arkadaşlar. Sonra değer diyorum ve diyorum ki 7,7 mm olacak bu. Ve bu şekilde onaylıyorum. Şimdi bu bizim parçamızın aslında ortasında olacağı için tekrardan eksen çizgimi alıyorum. Bakın bunun orta noktasıyla bunun orta noktasını buluyorum. Eksen çizgim işte. Sonra bunu da 90 derece yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada bu yarım ayın girme noktası var. O da yarım ay kamanın girme noktası var. O da arkadaşlar çizimimizde şu 32,64. %4'te pay verdiğimizi düşünürsek üstten oynama payı olarak. Bunu 0'a 0'da yapabiliriz ama 0'a 0 sıkı geçirmemiz lazım. Biz burada 0'a 0 yapalım. Pay da verebiliriz %4 ama biz 0'a 0 olarak işleyelim bunu arkadaşlar. Buradan tuttum. Şu çizgiyi tuttum. Ve dedim ki ben şuradan burası 32,64 olacak. Artık burada benim bir kamayı yuvamı açmam lazım. Bunu da şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Unsurlar ekstrüzyonlu kez. Bu arada kamamın ölçüsü 5,6 idi. 5,6 bölü 2 bir tarafa, 5,6 2 diğer tarafa olacak şekilde, yani şu şekilde açıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu açtık. Sonra benim buna ne yapmam lazım? Diş çekmem lazım şu kısmına. Şimdi metrik 12 idi. Bu kısma diş çekmemiz gerekiyor. Ekle diyebilirim. Unsurlar deyip diş diyebilirim. Bu komutumu tamam diyorum. Hangi daireye diyor veya da kısma diş çekmek istiyorsunuz? Bu kısma diş çekmek istiyorum diyorum. Benim burada yazmıyor arkadaşlar ama metrik 12'nin standart adımı 1,75 mm'dir. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi benim şu ölçülerim önemli. Ben burada sıfırdan başladığı için bunu biraz bu tarafa aktarmam gerekecek. O yüzden ötelemeyi açıyorum. Ötelemeyi de 5 mm olarak açıyorum. Bu tarafa değil, bu tarafa diyorum. Sonra 5 mm erken başladığı için, burada da 15 mm ölçüsü olduğu için bunu da 20 mm diyorum arkadaşlar. Okeyliyorum. Sonra aşağı iniyorum. Bakın ağır ağır dişimiz oluşmaya başladı. Aşağı iniyorum. Burada da bakın inç seçili. Hayır diyorum, inç değil metrik olacak. 1,2 mm mi diyor? Yok, 1,2 mm değil. 12 çarpı 1,75, yani adımı 1,75 olacak arkadaşlar dişimizin. Standartı bu çünkü metrik 12'nin. Sonra aşağı geliyorum. Sağ diş mi istiyorsunuz? Sol diş mi? Çoklu yol mu istiyorsunuz? İşte bir yazmış burada sıra sıra. Başlangıç yüzeyi ile 40 demiş. Son yüzde 40 demiş. Bunlarla ilgili bir şey yapmayacağım.
benim için şu kısım yeterliydi. Oluşturdum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dişimiz buraya oluştu. Bunu da kademeli mil olarak kaydediyoruz arkadaşlar. Evet, yeniden oluştur ve kaydet dedik. Kaydettik. Arkadaşlar, bu milimizin malzemesini de seçelim bu arada. Milimizin malzemesi sade karbon çeliği olsun. Kaydedelim. Diğer gövdemizin malzemesi de ne olsun? O da dökme alaşımlı çelik olsun arkadaşlar. Evet. Şimdi şu yarım yıkamayı yapacağız arkadaşlar. Pencere diyorum. Kademeli mil diyorum. Ve şu kısmı kesmiştik, hatırlıyorsanız. Buraya geri geliyorum. Buraya biz çizerken ne yaptık? Şu kısmı ne yaptık arkadaşlar? Bu kısmı CTRL-C diyelim. Kopyaladım CTRL-C ile. Yeni dedim. Parça dedim. Çizim dedim. Ön düzlem dedim. Okeyledim. Şimdi arkadaşlar bunu da buradan taşı deyip ne yapacağım? Üst kısma taşıyacağım. Taşı dedim. Nereden taşımak istiyorsun diyor. Buradan taşımak istiyorum. Buraya taşımak istiyorum. Evet. Taşıdım. İlişkilerimizi de ekleyelim. Çakışık. Tamamdır. Bu şekilde artık 5,6 mm kalınlığında bir kamamız var. Bunu da bu şekilde kaydediyoruz arkadaşlar. Ben kaydettim bu arada. Kamamızı sade karbon çeliği olarak verelim ve tekrar kaydedelim. Kaydımızı oluşturduk. Şimdi bu parçayı çizdik. Bu parçayı çizdik. Bunu çizdik. Ve aşağı doğru geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada neyimiz var? Kasnağımız var. Kasnağı çizeceğiz. Yeni dedim. Parça dedim. Ön düzlem. Bu şekilde ne yaptım? Bir tane kasnak ölçüsü çizik çıkartmak için çiziyorum arkadaşlar. Yardımcı olarak işaretleyelim. Bu arada çizgilerimizi buradan yardımcı veya düz çizgi olarak değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Şöyle yapacağız. Buradan başlayacağız. Çünkü revolve komutuyla yapacağız. O yüzden revolve komutuyla yapmak için de böyle bir yol izleyeceğiz. Arkadaşlar, şimdi bu örnek bir çizim olduğu için ve bazı hatalar var mesela bu çizimde. Şöyle bir örnek vereyim. Bunu hazırlayan arkadaş da dikkate alır diye umut ediyorum. Biz başka bir yerden alıntı olarak aldık bu çizimi. Şimdi bu kasnağın burasında herhangi bir şu rulmanı tutacak bir kısım yok arkadaşlar. Kısım olmadığı için de ben bu rulmanı sağa veya sola, daha doğrusu rulman sabit kalır ama çünkü rulmanı göbekten sabitliyorum. Kasnağı sağa ve sola oynama şansı var. Sıkı geçme diyebilir. Sıkı geçme. Ama bu malzemeler ısınınca arkadaşlar biliyorsunuz ki genleşmeden ötürü ve kayışın ısısından dolayı ısınacağı için bu kasnak, malzeme farkları da var bu arada. Bu kasnak bu rulmanı bırakır arkadaşlar. Bırakmaması için, güzel tutması ve güzel oynamaması için, sıkıntıda olmaması adına, bu kasnağı tutması için bu iç kısma ben bir tane şu şekilde çentik atacağım arkadaşlar.
Bunu da bu şekilde budadım. Şimdi buradan eksenlerimi alıyorum. Şöyle eksenlerimi de oluşturayım. Evet, oluşturdum. Arkadaşlar bir diğer konu da şu. Yine bu çizimle ilgili. Şu rulman, yani bu ölçülerde bir rulman ben katalogda bulamadım. O yüzden hani bizim kullandığımız kataloglarda bulamadım. En düşük 12 mm var. Bu ölçü ve bu ölçü var ama şu ölçü en düşük 12 mm var bilyeli rulmanlarda. Farklı bir standartta var ise de bunu da alta yazmanızı rica ederim. Videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Kasnağımızı çiziyoruz. Buradan burası kaçmış? 21. Buradan burası kaçmış arkadaşlar? 14. Buradan burası kaçmış arkadaşlar? 42/2. Evet. Buraya kadar tamam herhalde. Buradan burası da 90/2'ymiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi burayı hallettik sayılır. Şu alt kısımda 7 mm gözüküyor arkadaşlar. Şimdi buralar mavi kaldı, görüyorsunuz. İlk önce şöyle yapacağız. İlişki ekleme komutumuzu kullanacağız. Bununla bu diyeceğiz. Eşit olsun. Bir de aynı doğrultuda olsun. Bununla bu da eşit olsun. Şuradan şurası da arkadaşlar 10.5 mm. Burada bu şekilde yazıyor. Okeyledim arkadaşlar. Evet, burası oluştu. Burası oluşacak. Ama ilk başta ne yapıyorum? İnternete giriyorum. Rulman ölçü 20 çarpı 42 çarpı 12 yazıyorum. Arattırıyorum. Ne demiş arkadaşlar? 6004 rs Rulman Earth markaymış. 20 çarpı 42 çarpı 12 mm ve bu ölçüde bir rulman çıktı. Şimdi buradaki ölçüleri yazıyorum. 5 mm'yi de katacağım çünkü. 5 dedim ve tıkladım. 6204 rulman dedi. Bakalım ölçülerim neymiş 6204 rulmanın. Burada bir şey yazmadı arkadaşlar. Tekrardan çıkıyorum. Sadece 6204 diyor. Burada 61907 demiş. Ama bu da değil arkadaşlar. Evet, 6204 demiş. 204. Pardon, yanlış yazdım. 204 rulman ölçüleri diyorum. Kaçmış arkadaşlar 6204'ün ölçüleri? 20 çarpı 47 çarpı 14. Bu da değil. Yani geri gelir isek bizim rulmanımız bu arkadaşlar. 20 çarpı 42 çarpı 12. 12 mm genişliği biliyorsunuz. Bizim ölçümüzde kaçtı arkadaşlar? Biliyorsunuz ki 21 mm idi. Şimdi ben burada kasnağı genişletebilirim. Çünkü sıfırda tasarlıyorum. Kasnağı kalınlaştırabilirim. Veya daha farklı bir rulman seçebilirim. Veya rulmanı sabit seçerim. Dışa aktarabilirim. Ben burada rulmanları seçeceğim. Daha doğrusu rulmanı seçeceğim. Bunu da kalınlaştıracağım arkadaşlar. Kaç yapacağım bunu? Onu da söyleyeyim size. Şimdi bizim ölçümüz kaçtı? Şöyle yukarı çıkartayım. 21'di. Buradaki ölçümüz 12, 12, 24 olacak. Ben bunu 25 yapacağım mesela.
25 yaptım. Ortada bir ölçümüz vardı biliyorsunuz ki. Bu ölçümüzü de 1 milimetre yaptım. Aslında 1 milimetre hiçbir şey değil. Yani öyle söyleyeyim size. Daha fazla bırakmam lazım veya da dıştan ne yapmam lazım? Ona göre uygulamam lazım. Evet arkadaşlar, bu kadar rulmanın şu genişliği de fazla olmayacağı için onu da şöyle 1 milimetre ve 1 milimetre bir çıkıntı yapmış oldum. Evet arkadaşlar, bunu da çeviriyorum. Böyle komutuyla. Dedim buna göre dönecek. Okey diyorum. Bunu da pirinç yapalım arkadaşlar. Pirinç olsun bu malzememizde. Bunu da kaydedelim. Kasnak diyelim. Kaydettik arkadaşlar. Şimdi şu parçamızı işleyeceğiz. Tekrardan yeni diyorum. Şu parçayı işlerken size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Onu da dikkate alırsınız diye düşünüyorum. Bunu işlerken de bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsi parçanın toplam boyunu değiştirmemek adına. Ön düzlem diyorum. Ve şunu çizecektik. Şu şekilde başlıyorum arkadaşlar. Şunu da şöyle seçiyorum. Şimdi şunu kaçmış? 10. Yarıçaptan alıyoruz çünkü. Kaçmış? 15. Burası kaçmış? 13. Evet arkadaşlar, şurası da 2.1 imiş. Yani toplam boyunu çıkartmış olduk. Şuradan orijine bir ölçü çekeyim. Daha doğrusu eksen çizgisi çekeyim. Bunu bu şekilde de yapabilirim. Bunu silip bileşik ekle deyip şu çizgiyle orijini seçip çakışıklı diyebilirim arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim yani. Problem teşkil etmez. Birkaç tane çeşidi var zaten söylemiştik. Kaydettim. Bunu da ne yapalım? Bu da sade karbon çeliği olsun. Kaydet diyelim. Bu neymiş? Kademeli burç. Kademeli burç. Arkadaşlar az önce kasnağı 21'den 25'e çıkarttık biliyorsunuz. 4 milimetrelik bir pay farkımız var. Bu pay farkını da gene bu kasnağı biz şu an sabit ölçülerinde çizdik biliyorsunuz. Sabit ölçülerinde çizdik ama burada 4 milimetrelik bir farkımız var. Yani bu parçamızı aslında 4 milimetre uzaklaştırdık. Merkezini de uzaklaştırmış olduk. Bunu da değiştirmemek adına, yani parçamızın uyum sağlaması adına buradan oynama yapacağız. Şu 7 milimetrelik ölçümüzü, 7.70 milimetrelik ölçümüzü eksi 4 milimetre diyorum. 4 milimetre küçültüyorum arkadaşlar. Artık yeni parçamızın ölçüsü bu olmuş oldu. Bunu da kaydettim. Tekrardan yeni bir parça diyorum. Şu burcu çizeceğiz. Bu burç nerenin de arkadaşlar? Bu burç da şu aranın. Peki bizim aramızdaki burçun ölçüsü neydi? 1 milimetreydi arkadaşlar. Onu da gene sade karbon çeliği diyelim. Ve şu şekilde daire olarak oluşturalım. Birinci dairemizin ölçüsü 20. Bu arada arkadaşlar bu çizimleri çizerken hiç toleranslara falan göre çizmedim biliyorsunuz. Toleransları da göstermedim. Bu 20'lik ölçüsü pul olduğu için ve buraya rahat girmesi gerektiği için de biraz paylı işlenirken, yani paylıdan kastım şudur.
20.1 işlenir veya 20.05 işlenir ki boşluklu geçsin, sıkı geçmesin diye. Evet arkadaşlar, bunun ölçüsü de 26 milimetre. Bunu da yine ne yapıyoruz? 1 milimetre yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü şunu düşürdük biliyorsunuz. Pardon. Şunu düşürdük. Şuradaki parçayı. Daha doğrusu buradaki rulmanları yükselttiğimiz için ne olacak? Buradaki parça düşmüş oluyor arkadaşlar. Zaten şöyle bir şey de var. Bu resimde görüyorsunuz. Bu parçanın kalınlığı 21 ise eğer 20 milimetre, bir daha bakayım bir saniye. Bakın bu pul 20 milimetre. Bakıyorsunuz kasnak 21 milimetre. Yani burada bir oynama yapılmış muhtemelen ve bir şeyler eksik kalmış herhalde. Bu 20 ise bu 20 ise yani yarımşar milimetreden rulman tutturacağız. Olmuyor. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu 1 milimetre olarak değiştiriyoruz. Bunu da bu şekilde kaydediyoruz. Burç diyoruz. Aslında pul oldu ama burç diyoruz yani. Resimde o şekilde yazdığı için arkadaşlar. Bunu da kaydettik. Şimdi arkadaşlar neyimiz kaldı? 1. Şu pulumuz kaldı. 2. Rulmanımız kaldı. 3. Somunumuz kaldı arkadaşlar. Bunlar da zaten somunla pulu hazırdan çekeceğiz. Daha doğrusu pulu yapacağız. Somunu hazırdan çekeceğiz. O şekilde diyebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi yeni parça diyorum. Pulu buradaki gibi çiziyorum. Özel bir pul diyelim. Ne yapıyoruz? 1 2. Bizim iç ölçümüz neymiş? 12,5'miş. 24 imiş. Peki bizim kalınlığımız kaçmış? 1.8'miş. Bakın bunu pul olarak işaretleyeceğim şimdi. Kaydet diyorum. Rondelaymış. Pulda değilmiş aslında. Rondela olarak buradan aslında kesik koymam lazım. Rondela ise eğer normal rondeladan seçelim. Böyle çizebiliriz, kesebiliriz. Rondela bu değil arkadaşlar. Bu pul çizdiğimiz. Ben ismini atlamışım. Kusura bakmayın. Siliyorum bunu. Rondelayı da hazırdan çekelim arkadaşlar. Evet. Girdim. Parçalar dedim. Şunu da şöyle biraz çekeyim kenara. Şimdi ekle dedim. Dın normuna geldim arkadaşlar. 1. Somunu çekelim. Somun, altıgen somun. Bakın burada stiller var. Bu stillerin hepsi farklı farklı şeyler. Dın normuna hizmet ediyorlar. C sınıfı diyor mesela. Mesela burada 24.033 diyor. Burada 24.032 diyor. Altıgen sonra demiş AB'den en 24.000 demiş. Bunların kendi standartları olduğu için arkadaşlar kendi standartlarına göre seçim yapacağız. Biz yapısal somun olarak bunu kullanacağız. Parça oluştur diyorum. Metrik 12 olarak seçiyorum. Zaten seçilmiş. Şematik olarak da şu dişler gözüksün diyorum arkadaşlar. Metrik 12 kaydettim. Sonra geliyorum. Cıvatalar diyorum. Yapısal seçmiştim onu. Onu da yapısal seçiyorum arkadaşlar. Mukavemetli, yüksek mukavemetli olsun, normal olsun. Gerçi pardon, pul seçecektik. Yanlış oldu bu. Pul seçecektik. Evet. Pullar nerede? Pulları bir an göremedim arkadaşlar da.
cıvatalar açık olduğu içinmiş pul. Evet. Yaylı kilitli pullar, düz pullar, kare pullar, tırnaklı kilitli pullar, ahşap yapı, yaylı kilitli pullara bakalım. Konik yaylı, eğri yaylı, eğri yay, kilit yaylı falan filan işte böyle arkadaşlar. Yani buradaki pullarımız da bu şekilde ne olmuş oluyor? Aslında olmuş oluyor. Tırnaklı pullar dediği de bu arkadaşlar. Resimdeki bir tırnaklı olanlar. Konik yaylı, eğri yaylı, yaylı kilit. Direkt şunu biz seçelim. Parça oluştur diyelim. Bakalım ölçüleri neymiş. Bakın arkadaşlar bu mesela bu pul kaça kadar varmış? 11'e kadar varmış. Yükseltiyorum. Neymiş? Burası kesikmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burası kesik bir pul. Dalgalı yaylı, eğri yaylı. Eğri yaylıyı seçelim. Bakalım nasılmış. Onu da göstermiş olayım size. Eğri yaylı da gene 9.2'ye kadarmış arkadaşlar. Bunun özelliği ise eğri olması. Gerçi burada pek gözükmüyor ama parça oluştur diyelim. Bakın. Bu da eğri yaylı. Bu arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi var. 12'liye seçtik. İç çapa ne demiş? 12.2. Dış çapa ne demiş? 21.1. Kalınlık 2.1. Buraya yaklaşık olarak tutuyor. O yüzden bunu oluşturuyorum arkadaşlar. Somunu oluşturduk. Pulumuzu, randelamızı oluşturduk. Bir tek rulmanımız kaldı arkadaşlar. Rulmanımızı da oluşturacağız. Evet arkadaşlar bir tek rulmanımız kaldı. Rulmanımızı da buradan rulmanlar kısmından bilyalı rulmanlar diyoruz. Açısal, radyal, tek yönlü bilyalar diye burada söylenmiş. Bilyalar bakın. Bu bilya neymiş? Açısal temaslı bilyalı rulman. Bu neymiş? Radyal temaslı bilyalı rulman. Bu neymiş? Ters bel. Tek yönlü bilyalı baskı rulmanları. Arkadaşlar bu büte rulman, radyal temaslı rulman gibi. Bu da normal rulman. Parça oluştur diyelim. Bakalım ne çıkacak. 72.000 serisi rulmanlar çıktı görüyorsunuz. Demek ki bizim rulmanımız bu değilmiş arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Biz neyi arıyoruz? 6004 nolu rulmanı arıyoruz arkadaşlar. Bakın 6004. Neydi bizim ölçümüz 6004'te? 6404, 6204, 6004. 20, 12, pardon 20, 42, 12. Şu kalanları bulamamıştık biliyorsunuz. Bunu da ne yaptık? Bu şekilde olduk. Bakın radyal temas bilyası, bilyalı rulmanlarda bizim bu 6004 nolu rulmanımız mevcut arkadaşlar. Bunu da kaydediyorum. Evet. Şimdi montajıma geçiyorum arkadaşlar. Montajda da şöyle bir resmim var. Bir saniye şunu bir çevireyim. İlk önce hangisinin takılacağını çeşit çeşit burada yazmış arkadaşlar. Ben şöyle yaklaştırayım. Birinci parçamız bu. Hemen oluşturalım. Montaj diyelim. Montaja geldik. Birinci parçamız neymiş arkadaşlar? Şu gövde. Yani gövde. 2 kere enter yaptığım zaman ortaya sabit olarak getirir arkadaşlar. Artık bu parçamız sabit. İkinci parçamız neymiş arkadaşlar? Bileşen ekle diyorum. İkinci parçamız kamaymış arkadaşlar. Onu da getirdim. Üçüncü parçamız neymiş arkadaşlar? Kademeli milmiş. Onu da getirdim. Bu arada kademeli milin çizimini kopyalamıştık.
O orada o şekilde kalmış. Tekrardan açayım şöyle, onu kaydedeyim. Açık kalmış arkadaşlar çünkü. Tamam. Şimdi pencere diyorum ve neye geçiyorum? Montaja geçiyorum arkadaşlar. Montajımız neredeymiş? Buradaymış. Evet. Şimdi montaj ilişkisi ekle. Bir, bununla bu aynı. 2, gelişmişe geçiyorum. Bakın burada genişlik ölçü montajı var. Bu da ne işe yarıyor? Buradan burayı seçebiliyoruz. Şöyle biraz uzatayım. Sonra bu yüzeyle bu yüzeyi seçtiğimizde arkadaşlar bunu buraya ortalayacak. Bakın ortaladım. Evet. Sonra bunu buna ortalamak için tekrardan standart diyorum. Eksen diyorum. Bakın ters ortaladı. Yok diyorum, böyle değil. Tam tersi olacak. Okey diyorum. Şimdi arkadaşlar bu burada dönüyor, görüyorsunuz. Dönecek yani. Böyle dönecek. Dönmemesi için tekrardan bunu kapatayım. Montaj ilişkisi diyeyim. Bu yüzeye pardon, yanlış seçtim. Şu yüzeye eşit diyorum. Sonra diyorum ki sonra bu yüzeye eşit diyorum. Dönmeyecek çünkü bu. Sonra bu yüzeye eşit diyorum. Evet arkadaşlar. Parçamızı bu şekilde getirdik, koyduk buraya. Bakın ne oldu? Hiç buradaki gibi bu tarafa kadar gelmedi. Yani demek ki burada da bir ölçü sıkıntısı varmış. Peki bir sonraki parçamıza dönelim. Evet arkadaşlar. Bununla şu parçamız eşit olması lazım. Niye değilmiş? Bir ona bakalım. Burada 35 olması gerekiyor diyor. Tekrar şunu açıyorum. Bakmak için. Bakın. Biz bunu ne zaman yükseltmişiz? Burada yükseltmişiz. Kaç yapmışız bunu? 35 yapmışız. O zaman demek ki bunda sıkıntı yok. Geri geliyorum. Kademelim ile. Pardon, yanlış geldim. Kademelim ile geliyorum. Bizim bu ölçümüzde sıkıntı var o zaman. Şunu tıklıyorum. Bakın kaç demişiz? 40 demişiz. Bakın 40 demişiz arkadaşlar. Kaç olacakmış? 5.6'ymış. Yani ben bunu 40.6 yapmışım. Doğru yapmışım. Ama şu yüksekliği yanlış yapmışız muhtemelen. Evet arkadaşlar, bu yükseklik 5.6 olacakmış. Biz 10 mm yapmışız. Okeyledim. Şuradan yeniledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yenilendi. Pencere diyorum. Geri montaj resmime geçiyorum. Montajım burada arkadaşlar. Bakın ne oldu? Eşitlendi. Demek ki burada bir sıkıntı yokmuş. Bileşen ekle dedim. Kademeli burçlu. Onu seçtim. Şimdi montaj ilişkisi dedim. Burayla burası olacak. Hemfikiriz. Burayla burası olacak arkadaşlar. Burada da hemfikiriz. Şimdi tekrar bileşen ekle diyorum. Bizim 6004 rulmanımız vardı. Onu seçiyorum. Burayla burası. Burayla burası. Bunu da okeyledim. Şimdi kasnağımı seçiyorum arkadaşlar. Tıkladım, bıraktım. Montajı ekle dedim. Bununla bunun yüzeyi olacak. Şu yüzeyle de şu yüzey olacak. Geldi. Bileşen ekle dedim. Şu
Şu parçamız vardı biliyorsunuz, burç. Burçumuzu getirdim. Montaj ilişkisi dedim. Şu yüzeyle seçemiyorum. O zaman ne yapacağım? Şöyle çıkartacağım. Arkadaşlar tutup çekeceğim. Bu yüzey eşittir dedim. Tekrardan bileşen ekle dedim. Rulmanımızı çağırdım. Tıkladım, bıraktım. Ve bununla bu yüzey olacak dedim. Burayla da bakın burası olacak dedim arkadaşlar. Bunu da getirdim, koydum. Bunu da getirip koyduktan sonra arkadaşlar neyimiz kaldı? Bir pulumuz kaldı. Pulumuzu getirelim hemen. Pul diye yazmış mıyız? Bakalım. Pulumuz, rondelamız daha doğrusu. Getirdik. Buradan burası, buradan şu yüzey olacak şekilde. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Pul yani niye olmadı? Çünkü buradaki çapın 20 çok küçük bir kısmı tuttu arkadaşlar. Yani bastı basmadı arasında bir şey oldu. Bu da hesaplama hatasından kaynaklanıyor. Sonra bunun peşine de somunumuzu getireceğiz arkadaşlar. O da biliyorsunuz ki nut. Onu da bu şekilde takıyoruz. Evet arkadaşlar, kasnağımız gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, kasnağımız gördüğünüz gibi oluştu. Şunu şöyle kaydıralım. Son hali bu. Dönüyor arkadaşlar. Ekranda dinleyebilirsiniz ama dönüyor. Bu somun da dönüyor. Somunun dönmesinin sebebi de biz bunu sabitlemedik. O yüzden dönüyor. Bunun dış adımı da montaj kısmından belirleyebiliriz arkadaşlar. Onu da gene makine kısmından, vida kısmından yapıyoruz ve o şekilde normal orijinal somun gibi hareket etmesini sağlayabiliriz. Buradan verebiliriz. Buradan vermedik. Biz normal montaj kısmında yaptığımız için, standart ve gelişmiş kısmı kullandığımız için daha çok bu şekilde ilerlemiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmanızı da rica ederim arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı işler dilerim.